Bir ayda ikinci yere taşındım, ikinci eve. Ve en önemli fark ettiğim şey şu oldu. Yeni yerde çok daha rahatım, çok daha sosyalim. İnsanlarla çok rahatlıkla iletişime geçiyorum. Ama aynı zamanda da küçük sabitlikler yakalamaya çalıştığımı fark ettim. Yani gidip sütü aynı kadından almak gibi ya da aynı markete hep gitmek gibi. Ee, Öncelikle bu rahatlık. Yani insanlarla çok rahatlıkla iletişim kurduğumu fark ettim. Çalışanlarla rahatlıkla sohbet ediyorum. Hatta böyle rahatça ediyorum. Nereliyim, ne yapıyorum, onların hikayelerini soruyorum. Ee, Temizlik için gelen kadınla oturup beraber yoga yapıyorum. Onunla beraber yemek bir şeyler yapıyorum. Ya da çalışan garsonlarla gayet rahat iletişim kuruyorum. Çünkü nasıl olsa geçiciyim. Kimin hakkımda ne düşüneceği ya da nasıl yorumda bulunacağı, yargılayacağı ya da daha sonra karşıma çıkacak herhangi bir şey yok. Ve bu bana müthiş bir özgürlük veriyor, özgür alan verdiğini fark ettim. Çünkü Türkiye'de korkardım ki bir kişiyle sohbet edeyim. Hemen yanlışı anlama ihtimali çok yüksek olabiliyordu. Mesela Avrupa'dan ilk Türkiye'ye taşındığımda bir de Ankara'ya ve Çinçin'e taşınmıştım. Normalde insanlarla karşılaşınca ya da asansörde ya da yolda kadın erkek kime denk gelirseniz iyi akşamlar, günaydın diyorsunuz. Ve ben onları dedikçe şeyi fark ettim. İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakmaya başladı, özellikle erkekler. Ve hatta ilerleyen zamanlarda bu bize yürüyor mu gibi tuhaf dönüşler. Ve bu bende öyle bir korku yarattı ki artık insanları gördüğüm yerde direkt başımı eğip hiçbir iletişimde bulunmadan, çünkü ne kadar çok iletişim o kadar çok sınırına girdiklerini fark etmiştim. O nedenle aşırı soğuk, aşırı sınırları olan bir insandım Türkiye'de. Ama burada da tam tersi. Yani Türkiye'deki o katılıktan sonra bir de Afrika'da olmanın verdiği bir rahatlık var. İnsanlar çok rahat iletişim kuruyor. Yabancılara da çok açık oluyor insanlar. Yani gittiğiniz yerde insanlar yabancı olduğunuzda çok daha açık kalplilikle sizi açık oluyorlar. İnsan bir yerde olduğu zaman yargılanma endişesi yok. Dedikodusunun yapılacağı endişesi yok. Ya da o durumun sonra bir tehlike olarak karşısına geleceğiyle ilgili bir durum yok. Beni bulamayacaklar, yani bir ay sonra yokum burada. Ama tabii ki farkında olmadan yine de o korkularımızın bir kısmı var. Yani ilk etapta o korkuyu hissediyorum. Acaba şimdi ben buna selam verdim ama bu acaba peşime düşer mi? Bir şey der mi? Ya da bir şey yapar mı? Nasıl bir korku toplumunda yaşamışız, toplumsal baskı görmüşsek onu çok ciddi hissediyorum çoğu zaman üzerimde. Ama dediğim gibi bu rahatlığın yanında şunu da fark ettim. Küçük küçük sabit noktalar kendim için bulduğumu fark ettim. Yani birkaç gezme ve konuşma, sohbetten sonra muhtemelen en yakın hissettiğim ya da en yakın iletişim kurabildiğimiz kişilerle sabit olarak onlara gitmeye başladım. Yani gidip aynı kadından domatesi alıyorum. Sütü gidip aynı kişiden alıyorum. Yumurtayı aynı kişiden gidip alıyorum. Ve şunu düşünmeye başladım. Yani aynı zamanda özgürlük ama bir yanımızda, yani galiba insan beyni tamamen belirsizlikte kalmayı sevmiyor. En azından böyle küçük sabitlikler tespit etmek,
sabitlemek, kendi o şekilde sabitleme ihtiyacı duyuyor. Belki de aidiyet dediğimiz şey de böyle büyük büyük şeyler değildir. Yani illa ev, araba, sabit iş, koca, eş. Ee, Belki de sabitlik dediğimiz böyle küçük bir gidip aynı yerden süt almaktır. Kim bilir? Deneyimiz devam ediyor.